Merhabalar. Bugün misafirimiz sevgili Zeynel. Kendisi Bursa Teknik Üniversitesi İşletme 2. sınıf öğrencisi. Doğru öğrenmiş miyim? Evet. Zeynel 21 yaşında. 2 ay önce kendisine obezite nedeniyle sleeve gastrektomi ameliyatı yaptık. 2 ayda 32 kilo verdin. Hayatında bazı değişimler oldu. Biz senin öncesindeki ve ameliyat sürecindeki deneyimlerini paylaşmanı istiyoruz. Bu deneyimlerini aktarmanı istiyoruz. Ayrıca sana teşekkür etmek istiyorum. Pozitif enerjinle bizim ekibimizin de motivasyonunu artırıyorsun. Onun için de teşekkür ederiz. Evet, tekrar hoş geldin. Ameliyata nasıl karar verdin Zeynep? Ameliyat öncesinde seni mide ameliyatı olmalı mıyım dedirten nokta neydi? Şöyle ki ben 14 yıl boyunca bir diyet deneyimi yaşadım. İlk diyet deneyime başladığımda daha henüz 8 yaşındaydım. Yani hep kiloluydun hayatın boyunca. Evet, zaten iri bir çocuk olarak dünyaya geldim. Böyle büyüdüm ve ilk 8 yaşında da bir diyetisyenle tanıştım. Daha sonrasında yaklaşık 15-20 tane diyetisyenle çalıştım. Uzun zamandır hem psikolojik sebepler hem fizyolojik sebeplerden dolayı da kilo vermem gerçekten çok artık zorlaşmaya başlamıştı. Hı hı. Bana tak dedirten nokta da şu oldu. Bursa'da yüksek kilomdan dolayı bir diyetisyene gitmeye karar verdim. Diyetisyene gittiğimde de diyetisyen hanımın tartısı beni ölçmedi. Yüksek kilomdan dolayı. Çünkü bunun tartısının sınırın üzerindeydim artık. İlk o zaman acaba ben mide ameliyatı mı olmalıyım bu kilodan kurtulmak için diye karar vermiştim. Daha sonrasında üniversiteye devam ettim. İşte kendi başıma yaşamaya başladım. Tek yaşadıktan sonra tek yaşamak beni çok fazla etkiledi. Çünkü artık kendi yemeğimi kendim yapıyordum. Peki düzensiz mi besleniyordun? Evet. Yani istediğim şeyi yapabiliyordum. Yani daha önce ailenle yaşadığın dönemden daha fazla kilo almaya başladın. Evet. Üniversitede yalnız yaşadığında. Çünkü gece yemelerin vardı belki. Düzensiz saatlerde besleniyordun. Doğru mu? Doğru. Birçok öğrenci gibi aslında yemek yemiyordum, öğünü geçiştiriyordum. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Sağlıklı bir şeyler yemek yerine hemen sağlıksız ama aperatif, Hazır. hemen hazırlayabileceğim şeyleri yapıyordum. Ama artık hani öyle bir noktaya geldi ki bu durum, benim üniversitemle evim arasında 15 dakika yürüme mesafesi var. Artık yürüyerek gidemiyordum okula. Çünkü ayaklarım inanılmaz derecede ağrı yapıyordu. Artık otobüse biniyordum, sürekli belim ağrıyordu, sırtım ağrıyordu. Artık uyku sorunları yaşamaya başlamıştım. Daha önce yürüyebildiğin mesafeleri artık yürümek istemiyordun. Evet. Bazı vücudunda, dizlerinde, sırtında ağrı başladı fazla kilondan dolayı. Sonra Özellikle de mesela Ocak ayı oluyor, Aralık ayı oluyor. Herkes üşüyor ama ben yüksek kilomdan dolayı okula gidene kadar terliyorum. terliyorsun, evet. Böyle şeyler yaşıyordum. Daha sonrasında aileme anlattım. Ben artık ameliyat olmak istiyorum diye. Tabii ki itiraz ettiler. İlk başta evet karşı çıktılar. Ameliyattan korktular. Hani böyle bir şey olur mu? Tekrardan bir diyetisyenle deneyelim diye. Ama artık ben bu sürece karar vermiştim. Ve daha sonrasında da zaten sizinle tanıyordum. Aklımda başka hiçbir şey yoktu. Yalnız ailen çok haklı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Obezite cerrahisi artık güvenle yapılabilen bir cerrahi. Artık bazı şeyler çok standartize oldu. Eskiye göre daha güvenli. Problem yaşama, komplikasyon, ölüm oranları çok düştü. Ama kişinin başına geldiğinde %100 oluyor bu oranlar. O nedenle ameliyat her zaman insanlara ürperti veren, tedirgin eden bir konudur. Bu da çok anlaşılır bir şey. O nedenle diğer seçenekleri tükettikten sonra ameliyat kararını vermek gerekiyor. Burada benim üstünde durmak istediğim, sen hep diyet yaptın ömrün boyunca dedin. Bu doğru bir bilgi değil. Evet. Çünkü biz gerçek bir diyet denemesini, diyet çalışmasını en az 6 ay süreyle kurallara uymak kaydıyla bir diyet denemesinden kastediyoruz ya da olduğunu düşünüyoruz. Örnek veriyorum, bir hafta 10 günlük benim de yaptığım gibi kurallarına uyamadığım bir hafta 10 günlük, bir aylık diyet denemelerini ciddi bir diyet denemesi olarak görmüyoruz. O nedenle en az 6 ay, 1 sene gibi yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi odağa aldığımız bir diyet programına uymak gerekiyor. Ancak bunu başaramazsak ameliyat seçeneklerini gündeme almak lazım. Tabii ki egzersiz de bunun bir parçası. Ama fazla kilolu olduğumuzda egzersiz yapmak da zor. Sen okula gittiğinde yorulduğunu, terlediğini, ağrıların olduğunu söylüyorsun. Fazla kilo egzersiz için de bir problem aslında, değil mi? Hiç egzersiz denemen olmuş muydu ameliyattan önce bu yürüyüşler dışında? Evet. Spor salonuna gidiyordum.
Ama orada da ayaklarım ağrıdığı için bana eğer oradaki insanlar 30 dakika koşu bandında yürümemi öneriyorsa ben 15-20 dakikada inmek zorunda Hı kalıyordum. hı, hı hı. Böyle Anlıyorum. şeyler yaşıyorduk. Peki ameliyat süreci nasıl geçti? Kararı verdin, ailenle görüştük, sonra sen ameliyat oldun. Ameliyattan sonraki süreçte yakın dönemde iyi ki olmuşum dedin mi, yoksa bu iş zahmetliymiş, keşke olmasaydım dediğin zamanlar oldu mu? Ben açıkçası hiçbir zaman keşke olmasaydım demedim. Etrafımdaki herkese de şunu söylüyorum. Benim ameliyat sürecindeki o ağrım ayaklarımın ağrısından çok çok daha azdı. Ben çok daha fazla acı çekiyordum. Ve benim için gerçekten çok keyifli de geçti aslında süreç. Çünkü özellikle ameliyat olduktan sonra artık şunu söyledim kendime, artık bitti. Kurtuldum dedin. Artık kurtuldum. Ve yani o kadar güzel bir şekilde her şey yoluna girmeye başladı ki, özellikle de Tünelin ucundaki ışık göründü yani. evet, ve bu da aslında özgüvenimin yerine gelmesine neden oldu. Hı hı. Özgüvenim yerine geldiği için artık daha rahat hareket edebiliyordum. Daha aslında düşünce sistemim bile değişti. Öyle söyleyeyim. Uykularım düzeldi, ayaklarımın ağrısı. O fazla yemek sonrasındaki pişmanlığı yaşamamaya başladın. Evet. Değil mi? Yani o yemeye başlarken o iştahla yemeye devam ediyorsun, sonlandıramıyorsun ama yeme süreci bittikten sonra ben ne yaptım diye bir suçluluk duygusu başlıyor. Onlar bitti. Sonra neler yaşadın? Benim ilk aslında fark ettiğim şey ayaklarımın arasındaki azalma. İlk Ayak ağrıların günde- azaldı. Evet. Azaldı ve şu an tamamen ortadan kalktı. Hı hı. Sonrasında mesela ben şu anda artık okula yürüyerek gidip gelebiliyorum. Üstüne bir de kendim Bu arada yürüyüşe 32 çıkıyorum. kilo verdin ama daha biz senin vermen gereken bir 40 kilo olduğunu düşünüyoruz. Yani buna rağmen henüz önümüzde gideceğin bir yol var. Buna rağmen ağrıların azalmış ve artık daha rahat hareket ediyorsun. Onun dışında neler değişti? Mesela uykunda, uyku kalitende bir değişme oldu mu? Uyku kalitem çok fazla arttı. Özellikle de ben geceleri geç yatıp erken kalkan biriydim. Bu da aslında hem yorgunluğuma da neden oldu. Şimdi mesela uykularım düzeldi. Artık günde 7-8 saatte rahat bir şekilde uyuyorum. Uyandığım zaman gerçekten Dinlendiğini hissediyorsun. Uykumda dinlendiğimi hissediyorum. Özellikle de ameliyat öncesinde çok fazla horlama problemim vardı. Artık bunun tamamı kalmadı yani. Hı hı. Artık gerçekten rahatım bu konuda. Bu horlamayla ilgili kısımda biraz bilgi vermek istiyorum. İnsan kilo aldığında vücudu dışarıya doğru genişler. Ama vücudun içerisinde lümenli, yani boşluğu olan yapılarda da bir daralma meydana gelir. Damarlarda da, solunum yollarında da, özellikle üst solunum yollarında bu yağlanmadan dolayı bazı noktalarda sarkma meydana gelir. Ve gece düşük solunum hızıyla birlikte o bölgede bir daralma olduğunda işte horlama dediğimiz sesin dar bir yerden geçerken çıkardığı ses ve uyku apnesi dediğimiz zaman zaman da solunumun durması, vücudun beynin karbondioksitin yükseldiğini algılamasıyla birlikte derin bir iç çekmeyle birlikte bir nefes alma ve tekrar bu sürecin, döngünün devam etmesi ortaya çıkıyor. Bu da kronik bir yorgunluk olarak kendini hissettiriyor. Aslında uyuyarak dinlenmiyoruz. Vücut sürekli düşük oksijenle çalışmak zorunda kaldığı için kronik bir yorgunluk meydana geliyor. Peki, onun dışında beklemediğin bir sürprizle karşılaştın mı ameliyattan sonra? Seni huzursuz eden, yoran, rahatsız eden bir şey oldu mu? Hep olumlu şeylerden bahsediyorsun. Olumsuz bir deneyimin yok mu? Beklemediğim sadece şu oldu. Önceden ben işte mesela sıcak bir havada eve geliyorum. Hemen soğuk bir suyu kapıp tamamını bitirmem gerekiyor. Hı hı. Şimdi sadece olumsuz olarak belki görülüyor bilmiyorum ama tek şeyim lıkır lıkır su içemiyorum. Kafama dikemiyorum şu şeyi diyorsun. Kafama dikemediğim için aslında tek yaşadığım da olumsuzluk bu oldu. Doğru. Yani bu da aslında önemli bir şey. İnsanın o kana kana su içmek dediğimiz şeyi ameliyattan sonra yapması zor. Doğru söylüyorsun. Peki diyet nasıl gidiyor? Diyetisyeninizin verdiği diyet listesine, kurallarına uyabiliyor musun? İhlaller oluyor mu? İhlaller tabii ki de oluyor. Çünkü Niye tabii ki? ya ben Bursa'da yaşadığım için ister istemez bir gastronomi şehri. Seçenek yok diyorsun. Seçenek çok fazla ve kaçırdığım noktalar da oluyor. Geçmiş tecrübelerimin aslında yediğim Aha. şeylere de dayanaraktan. Ama bunlar çok kısıtlı miktarda oluyor. Yani sadece benim için artık tadına bakmak bile yetiyor. Ama diyet kurallarına uyabiliyorum. Çünkü eskiden 2-3 yumurta yediğinde doymayan insan şimdi bir yumurta yediğinde belki tüm günümü geçirebiliyorum. Peki çevrende nasıl tepkiler alıyorsun? Ben çevremden çok olumlu tepki aldım. İlk defa artık buraya gelirken Lüleburgaz'a
Şimdi ailem bana kilo aldığımı verdim mi diyecek kaygısı hiç taşımadan geliyorum buraya. Bu da aslında insanı mutlu Çünkü ediyor. senin kilo alman da ailen için huzursuz edici. Evet. Senin sağlığından endişe ettikleri için yine kilo almışsın demeleri seni mutsuz edecek. Onlar da üzülecek. Bunun kaygısını taşıyordun daha önce. Şimdi daha da zayıflamış olarak geldiğin için onların da kendisini daha iyi hissettiğini düşünüyorsun. Evet, ya onlar da açıkçası bu durumdan çok mutlu oluyor. Çünkü onlar da aslında her şeyden önce hani kilo almak, görüntü yaratmak dışında artık sağlığımın geri döndüğünü, sağlığımın yerine geldiğini düşünüyorlar. Onlar da açıkçası bu durumdan son derece mutlular. Çok sevindim. Bu arada beslenmeyle ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Sen güzel söyledin, her şeyin tadına bakıyorum dedin. Mide ameliyatından sonra, obezite cerrahisinden sonra insanların tamamen hayatlarından çıkarmaları gereken bir gıda türü yok. Aslında her şeyden tüketebiliriz ama azar azar. Yani fazla miktar olmamak kaydıyla her türlü gıdanın tadına bakılabilir. Hastalarımızın zaman zaman bize sorduğu, benim artık hiç almamam gereken gıdalar var mı, böyle bir liste var mı dediklerinde cevabımız hayır. Ameliyatta midenin yapısı değişmiyor, mide değişmiyor. Sadece midenin hacmi değişiyor. O nedenle daha az tüketerek doyuyoruz ama bu bizi daha sağlıklı hale getiriyor. Peki, bundan sonrasıyla ilgili umarım hayatındaki değişiklikler daha da iyi olur. Seni daha da mutlu ve motive görürüz. Sadece dikkat çekmek istediğim nokta, sakın geri kilo almayalım. Çünkü bu ameliyattan sonra eğer yeme alışkanlıkları kalıcı olarak değiştirilmezse, sık beslenme, tatlı sıvıları tüketme ortaya çıkarsa verilen kilolar tamamı olmasa bile büyük bir kısmı geriye alınabiliyor. Revizyon cerrahisi gündeme gelebiliyor. Revizyon cerrahileri her zaman daha zor ve riskli cerrahiler. O nedenle bu şekilde devam edelim. Sana okulunda başarılar diliyorum. Bu röportaj için de, bize zaman ayırdığın için de ekibimiz adına sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin şeyler var mı? Genel ya da ameliyatla ilgili. Benim eklemek istediğim şöyle bir şey var. Öncelikle size çok teşekkür ederim. Tüm verdiğiniz çabalar için, ekibinize de teşekkür ediyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Zor bir karar olabilir bu. Hı hı. Ben de vermekte açıkçası zorlandım. Çünkü ne olursa olsun gün sonunda bir ameliyat bu. Tabii. Ama gerçekten süreci bence en çok rahatlatan şeylerden biri de ekip çalışması. Ben hem her yaptığım şeyde, her olan olayda hem sizle çok iletişim halindeydik, hem hasta koordinatörlerimizle iletişim halindeydik, hem de diyetisyenimizle iletişim halindeydik. Aslında sadece burada 32 kiloyu tek başına veren ve başaran ben değilim. Burada sizin de başarınız var, ekibinizin de başarısı var ve diyetisyen hanımın da başarısı var. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. Umarım bundan sonra da ekibimizle uzun süreler birlikte çalışmaya ve senin gibi hastalarımıza hizmet etmeye devam ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Röportaj için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.